Herkese merhabalar. Daha dolgun saçlara sahip olmak istiyorsanız, eğer saçlarınızda bölgesel veya genel olarak bir dökülme varsa bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü 6 tane doğal çözümden bahsedeceğim. Son derece kolay, son derece uygulanabilir ve bilimsel olarak da etkinlikleri kanıtlanmış çözümler. Bu söyleyeceğim çözümlerin tamamı topikal dediğimiz yani cilt derisine uygulanan yöntemler. Bunları cilt derinize uygulamadan önce, yani tüm kafa derinize uygulamadan önce küçük bir cilde bu uygulayıp eğer bir alerjiniz varsa, bir alerjik bir reaksiyon oluşuyorsa onu gözlemleyip ondan sonra eğer uygunsa, alerjik değilseniz bu ürünlere uygulamanızı tavsiye ederim. Bu arada günde 50 ila 100 tane saç telinin dökülmesi anormal değil. Bunlar zaten saçlarımız bir kısmı dökülür, yeniden yenileri çıkar ortaya. Ama diğer taraftan işte alın çizginiz mesela biraz daha yukarıya doğru çıkıyorsa, saçlarınızda incelme varsa, işte kırıklar varsa veya bölgesel olarak bir takım insanlarda alopesi areata dediğimiz bölgesel bir kellik durumu oluşuyorsa onlara saç dökülmesi deniyor. Saç dökülmesinin birçok nedeni var. Tiroidlerle ilgili bozukluk olabilir, işte demir eksikliği olabilir, beslenme vitamin bozuklukları olabilir. Ama bugün bu saç dökülmesinin nedenlerini değil de çözüme odaklanacağız. Hemen çözümle ilgili birinci çözümümüz Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağının içerisinde E vitamini var, antioksidanlar var ve yağ asitleri var ve özellikle E vitamini eksikliğinden kaynaklı ise bu saç dökülmeniz bunlarla ilgili etkili. Diğer taraftan Hindistan cevizi özellikle ultraviyole ışınından kaynaklı protein kaybı varsa ve bu saç dökülmesi yapıyorsa burada çok etkili. Yani ultraviyoleye çok maruz kalan, işte denizde çok fazla vakit geçiren veya güneşte çok fazla vakit geçiren insanlarda eğer böyle bir durum oluşuyorsa, işte yaz tatilinden sonra oluşmuşsa bu Hindistan cevizi yağını tavsiye ederiz. Diğer taraftan Hindistan cevizi yağını nemlendirici olarak da kullanmak mümkün. Yani bakım, yani bir nemlendirici bir bakım olarak da Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Genel olarak gece işte bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını saçlarınızın tamamına sürüp bir bakım olarak kullanılabilir. Diğer taraftan ikincisi biberiye yağı. Biberiye yağı ile ilgili de birçok bilimsel çalışma var. Bu söylediklerim tamam bilimsel çalışmalarca zaten onaylanmış çalışmalar. Biberiye yağının da saç büyümesini teşvik ettiği, saç büyümesini artırdığı ve reçetesiz olarak kullanılan bu birçok işte 500-600 bin liralık şampuanlar var. Onların içerisinde minoksidil etken maddesi var. Minoksidil kadar etkili olduğu bilimsel çalışmalarca gösterilmiş. Etki mekanizması olarak kan dolaşımını artırarak saç dökülmesini azalttığı tespit edilmiş. Diğer taraftan saç büyümesini teşvik etmesinin yanı sıra saç beyazlamasında veya kepeği önlemek için de bunu biberiye yağını kullanabilirsiniz. 2010 yılında yapılan bir çalışma var. Burada da saç uzatmasını yani saçın uzamasını sağlıyor ve alopesili yani kel olan hastalarda saçların başarılı bir şekilde çıkmasını sağladığı gösterilmiş. Günde işte 4-5 damla biberiye yağı kullanabilirsiniz. Onları saçınıza işte iyice yedirdikten sonra 10 dakika sonra tekrar saçınızı durulayabilirsiniz. Veya bir şampuanınız varsa o şampuanın içerisine de biberiye yağını 3-4 damla katabilirsiniz. Bu arada siz de eğer kullandığınız ve etkili olarak gördüğünüz yani herhangi bir ticari amaca hizmet etmeden etkili olarak gördüğünüz yöntemler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya bu söylediklerimle ilgili tecrübeleriniz varsa onları da yazmanızı isterim. Bir diğeri nane yağı. Bu nane yağı da yine bilimsel çalışmalar %3'lük nane yağının minoksidil kadar etkili olduğu bir çalışmada gösterilmiş. Nane yağıyla tedavi edilen grupta alkalen fosfataz ve büyüme faktörleri IGF-1 dediğimiz büyüme faktörlerinin arttığı gösterilmiş. Nane yağının topikal uygulamasından yani cildinize uygulamasından doğan herhangi bir yan etkisinin, sistemik yan etkisinin olmadığı da gösterilmiş. Bunu da nane yağında bir yere not etmenizi
öneririz. Bir diğeri kırmızı ginseng. Kırmızı ginseng hem saç büyümesini sağlıyor, saç dökülmesini de önlüyor. Bu yararlı etkileri bilimsel çalışmalarca gösterilmiş. Diğer taraftan kırmızı ginsengin özellikle testosteron kullanan erkeklerde saç kaybı varsa testosterona bağlı saç dökülmesinde çok daha etkili olduğunu da belirtelim. Bu kırmızı cinsek saç foliküllerinin boyutunu, çünkü saçlarımızın hepsinin işte o çıktığı yere folikül deniyor. Bu folikül sayısında ve canlılığında artışı getirdiği bilimsel çalışmalarca gösterilmiş. Bir diğeri yine soğan suyu. Soğan suyunun da özellikle alopecia areata dediğimiz, yani bölgesel olarak küçük küçük saçlarınızda dökülmeler varsa bu konuda çalışmalar yapılmış ve bu konularda etkili bulunmuş. Alopecia areatalı hastalarda soğan suyuyla yapılan ve 38 katılımcının yer aldığı bir çalışmada 2 hafta, 4 hafta ve 6 hafta sonra saçlardaki büyüme izlenmiş. İşte %70, daha sonra 80'lere çıkmış. Hatta erkeklerde %93'e kadar çıkmış. Erkeklerde daha etkili bulunduğunu, bu bilimsel çalışmada erkeklerde daha etkili bulunduğunda söyleyelim. O alopesili areatalı hastalarda erkeklerde %93, kadınlarda da %71 oranında etkili bulunmuş. Bir diğeri saç derisi masajı. Herhangi bir ürün falan yok. Saç derinize masaj yaptırarak yapıyorsunuz veya masaj yaparak yaptırıyorsunuz. Hemen benim annem aklıma geldi. Tabii ki eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Anneler iyidir. Annelerin ellerinde de biraz daha tedavi edici olduğu için, çünkü bir, kanlanmayı artırıyor saç derisine masaj. İkincisi de stresi de alıyor. Yani o yüzden anne eli diyerekten söylüyorum. Stresi de alarak etki ediyor. Kanlanmayı da artırıyor. Yine Japon erkeklerde yapılan bir çalışmada 24 hafta sonunda günde 4 dakikalık saç masajının saçları uzattığı ve saç tellerini kalınlaştırdığı gözlenmiş. Bir başka çalışmada da 7 ay sonra yine günde 10 dakikalık bu sefer saç masajının %70 kişide etkili olduğu, onlarda da hem saç kalınlaşmasını artırdığı ve yeni saçları çıkardığı ile ilgili bir bilimsel çalışma var. Söylediğim gibi stres de azalttığı için, çünkü stres de saç dökülmesinde önemli bir faktör. Hatta bir arkadaşımızı hatırlıyorum, bir doktor arkadaşımız. Çocuğu hayatını kaybetmişti ve onda saç beyazlaması, yani birkaç günde bazen insanın saçını beyazlatan durumlarda olabiliyor. Stres de saçlar üzerinde çok etkili olduğunu da biliyoruz. Şimdi son olarak birkaç tane de ipucu vermek isterim saç bakımı ile ilgili. Çünkü bu saçla ilgili araştırma yaparken orada önemli gördüğüm bir takım şeyler vardı. Şimdi yağlı saçları sık sık yıkamanız isteniyor. Sık sık yıkamanızı ben de öneririm. Bir de şampuanı kafa derisine yoğunlaştırın. Yani saçlarınıza değil de kafa derinize yoğunlaştırmanız daha etkili oluyor. Fön makinesini de en sıcak değil de mümkün olduğu kadar işte ılık tarafa getirip, çünkü o sıcağın etkisiyle de saçlar cansızlaşabiliyor. Onu da biraz daha az soğuk hale getirirseniz veya az sıcak hale getirirseniz biraz daha etkili olur diyoruz. Bugün sağlıkla ilgili değil de biraz daha işte estetikle, kozmetikle ilgiliydi. Ama her zaman olduğu gibi bu sağlık kanalında sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın efendim diyoruz.